Kovboy George McCaughan, 1908 yılındaki bir sel baskından sonra Amerika bizonlarının soyu tükenmiş akrabası olan tarih öncesi bizonların iskeletlerini keşfetti. İskeleti bulduğu yer New Mexico'daki Folsom kasabasıydı. Bu keşif yıllar sonra Harry Cook ve Jesse Figgins'a ilham verecekti. George sayesinde 1927 yılında bizon kemiklerine saplı ilk Folsom ucunu keşfettiler. Bu oldukça önemli bir keşifti. Çünkü buzul çağında Amerika'da insanların yaşadığını teyit edebilirdi. Bu keşifte diğer bilim insanlarına ilham verdi. Ekipler bölgeye geldi, tarih öncesi yaşama ait daha önce keşfedemediğimiz izler aradılar. Folsom ucu yaprak benzeri bir şekle sahipti. Kenarları ince işlenmişti. Oluk açma, hefting veya başka bir araç yapımında kullanılmış olabilirlerdi. Jasper, çört, obsidyen ve diğer ince kırılgan taşlardan yontulmuşlardı. Mızrak şeklinde bir ucu, keskin kenarları vardı. Bazıları 10 cm uzunluğa ve 2 cm kalınlığa sahipti. Bunlar Kuzey Amerika'da oldukça yaygındı. Tahminen M.Ö. 9500 ile 8000 yıllar arasındaki bir döneme aitlerdi. Bu araçların sahipleri belki de Amerika'ya ayak basan ilk insanlardı. 1929 yılında Folsom'daki kazıları yakından takip eden 19 yaşındaki Richley Whitman, New Mexico'nun doğusunda ilginç bir bölge keşfetti. Burası Clovis insanların yaşadığı yerdi. Aslında bu kompleksin en detaylı kanıtları yıllar sonra 1932-1937 yıllar arasında Edgar Billings Howard ve ekibi tarafından gün yüzüne çıkartılacaktı. Howard, New Mexico'da antik kemiklere rastlandığını duyunca her şeyi geride bıraktı ve batıya giden ilk trene bilet aldı. Parmak büyüklüğündeki mızrak uçlarını gördüğünde oldukça etkilenmişti. Onlar son buzul çağının sonlarında tahminen 13.200 ile 12.900 yıl önce ortaya çıkmışlardı. Onlara Clovis halkı diyoruz. Amerika kıtasındaki yerli kültürlerin çoğunun ataları. O tarihlerde bu seviyelerde av silahları yapan bu halk Asya'dan Amerika'ya göç etmişti. Kuzey Amerika'da 1500'den fazla yere dağılmışlardı. 10.000'den fazla Clovis alanı keşfedildi. Clovis halkının yaşamına ya da ona çok benzer kültürlere Venezuela'nın güneyine kadar rastlayabiliyoruz. Teksas'ta keşfedilen benzer bölge en eski tarihe sahip yerdi. Tarihi 13.500 yıl öncesine kadar uzanıyordu. Birkaç yüzyıl içerisinde Florida'dan Montana'ya, Pensilvanya'dan Washington'a kadar her yere yayılmışlardı. Taş nesneleri tarihlendirmek çok zor. Çıkan sonuçlar her zaman tartışmaya açık oluyor. Ancak farklı bölgelerde keşfedilen bu eserleri, onların stillerini, çanak çömlekleri, aletleri ya da mızrak uçlarını incelediğimizde bunların benzer toplumlara ait olduğunu çok net görebiliyoruz. Peki en can alıcı soru, Clovis halkı Kuzey Amerika'ya nasıl gelmişti? Kuzey Amerika, M.Ö. 15.000'den sonra insanların yerleştiği son kıtalardan biriydi. Son buzul çağında sular donmuş ve deniz seviyeleri düşmüştü. Ama yok edici iklim şartları bazı avantajları da beraberinde getirmişti. Buzullar insanların Sibirya'dan Alaska'ya göç etmesini sağlayacak doğal bir köprü oluşturmuştu. Deniz seviyeleri düşünce Bering Köprüsü adı verilen bu kara köprüsü yükselmişti. Onları Asya'dan Amerika'ya taşıyan işte bu doğal köprülerdi. Clovis insanları eş zamanlı olarak Amerika'ya gelmişlerdi. Farklı gruplara dağılmalarına rağmen gelişim her bölgede çok hızlı olmuştu. Onlar çoğunlukla mamut avlıyorlardı. Bunun yanında soyu tükenmiş bizonları, mastodonları, gamfo deer'ları, tapirleri, atları ve diğer küçük hayvanları da avladıklarını tahmin ediyoruz. 125'ten fazla bitki ve hayvan türünün yaşadığı Batı Yarımküre'de bu yerler Clovis halkının yaşam alanlarıydı. Kuzey Amerika'dan sonra hızla güneye doğru yayılmaya başladılar. Radyokarbon tarihleme yöntemi Clovis dönemini 11.500 ile 10.900 olarak göstermişti. Bu veriler Clovis halkının sadece birkaç yılda Güney Amerika'ya ulaştığını gösteriyordu. Ancak radyokarbon tarihleriyle takvim değerleri her zaman eşleşmiyor. Çünkü bütün canlılar tarafından emilen karbon 14'ün atmosferik değeri zaman içerisinde değişiyor. Başka bir çalışmada ise tarihler 11.050 ile 10.800 yıl önce işaret etti. Arkeologların bazıları ise 13.200 ile 12.900 takvim yılı önce yaşadıklarını düşünüyor. Clovis kültürüyle ilişkili en ayırt edici özellik bu Folsom uçları. Bu eserler çok yaygındı. Arkeologların her yerde önlerine çıkıyorlardı.
Bunun sebebi neydi? Bu aleti tek bir kişi mi yaymıştı? Yoksa o dönemki bu ileri teknoloji diğer gruplar tarafından benimsenmiş ve kullanılmaya mı başlanmıştı? Arkeologlar bu konuda ikiye ayrılmış durumdalar. Bazı kaynaklara göre o tarihteki insanların Güney Amerika'nın en güney uçlarına ulaşması 700 ile 1000 yıl arasındaki bir süre almalıydı. Ancak Kulawiz halkının 2 asır bile geçmeden o noktaya ulaştığını düşünüyoruz. Bu veriler bize aynı anda iki yarı kürede de yaşayan insanların olma olasılığının çok güçlü olduğunu gösteriyor. İki insan, fakat iki ayrı kültüre ait insan. Peki o zaman bu insanlar kimlerdi? Kulawiz halkı gelmeden evvel Amerika'da yaşayan başka insanlar var mıydı? Varsa nereden gelmişlerdi? Profesör Michael Waters, tahmin edilenin aksine Kulawiz halkının Amerika'da yaşayan ilk insanlar olmadığını söylüyor. O tarihlerde ve hatta daha da eski tarihlerde farklı zamanlarda farklı rotaları izleyip Amerika'ya gelen insanlar olma ihtimali yüksek. 1990'ların sonunda Şili'de Kulawiz halkından daha önce yaşamış olduğu düşünülen insanlara ait güçlü kanıtlar keşfedildi. Daha sonra Oregon'daki bir mağarada bulunan fosilleşmiş insan dışkısı da Amerika'ya onlardan daha önce ayak basmış olan insanlar olduğu fikrini güçlendirdi. Kulawiz halkı en eski Amerikan kültürü olmayabilir. Ancak hakkında çok şey bilinen en eski Amerikan kültürü olduğu kesin. Meksika Tulum yakınlarında genç adam lakabı takılan bir kalıntı keşfedilmişti. Plus One dergisinde yayınlanan bir makaleye göre bu insan 13.000 yıl önce yaşamıştı. Yani Kulawiz halkı Amerika'ya gelmeden önce. Burası Bering Köprüsü'nün 6400 kilometre uzağındaydı. Bilim insanları bu gizemi çözemediler. Bering Köprüsü bile tartışılıyorken bu insanın hikayesini çözmek kolay değil. Kulawizlerden sonra ortaya çıkmış olan Paleo Kızılderililer Kulawiz halkının izlerini taşıyor olabilir. Onlar da aynı Kulawiz halkı gibi megafon avına odaklanmışlardı. Kulawiz halkının Kuzey ve Güney Amerika'da yaşayan yerli nüfusun %80'in atası olduğu düşünülüyordu. Montana'da bulunan 12.600 yaşındaki Enzik 1'in DNA'sı bunu doğruladı. Bu bebek Amerikan yerlilerin atasıydı. O dönemki avcılar hayatta kalacaklarını düşünerek kadınları ve çocukları kenarlarda bir yerlerde gizlerlerdi. Ardından devasa hayvanların peşine düşerlerdi. Bu tahmin bazı bilim insanlarına göre doğru değil. Sopa ve keskin taşlarla dev hayvanların peşine düşmek çok tehlikeliydi. Böylesi büyük grupların bu tehlikeli avlanma yöntemini kullanarak çok uzun yıllar hayatta kalmış olmaları akla yatkın gelmiyordu. Onlar daha olası bir senaryoda ufak memeleri avlıyor ve balık tutuyorlardı. Yenilebilir bitkileri, kabuklu yemişleri ve bitki köklerini topluyorlardı. Taş aletler, kıyafet ve sandaletler gibi eşyalardan daha iyi korunur. Bu yüzden keşfedilen eserler dışında onlar hakkında çok az şey biliyoruz. Onlar göçebe insanlardı. Yiyecek bulabilmek için bir yerden bir yere dolaşıyorlardı. Hem barınaklarda ve çadırlarda hem de sığ mağaralarda yaşıyorlardı. 5 farklı Kulawiz sitesi vardı. Tekli öldürme yeri, çoklu öldürme yeri, kamp alanları, saklama alanları ve yalıtılmış yerler. Bazı kaynaklarda Kulawiz halkının 600 yıl boyunca New Mexico'daki bir kanal yakınlarında yaşadığı yazıyor. Bu süre zarfında ilkbaharda beslenen göl ve bataklara gelen hayvanları avladıkları, kamp ateşi yaktıkları ve hatta bir kuyu bile kazdıkları düşünülüyor. Bu bilinen ilk su kontrol sistemi olabilir. Bunlar onlar hakkında edindiğimiz az sayıdaki bilgilerden bazıları. Onların nasıl giyindikleri, neye benzedikleri hakkında pek bilgimiz yok. Kazıcı aletler, bıçaklar, matkap benzeri nesneler ve iğneleri olduğunu biliyoruz. Meşhur Kulawiz sivri mızrak uçları 3 veya 400 yıl boyunca yapılmış ve kullanılmış olmalıydı. Sonra yok oldular. Aynı onları yaratan kültürler gibi. Kulawiz halkı daha sonra ekolojik bölgelere yerleşti. Her biri kendi ortamını oluşturdu ve böylelikle gruplara ayrılıp dağıldılar. Yeni bir çalışmada Brezilya, Ant Dağları ve Güney Amerika'da 10.000 yıl önce yaşayan 49 insanın DNA'sını analiz ettiler. Bu insanların bazıları Kuzey Amerika'ya yayılmış olan Kulawiz insanlarıyla bağlantılı çıktı. Fakat arkeologlar Kulawiz halkının güneye göç ettiğini düşünmelerine rağmen henüz Güney Amerika'da hiçbir Kulawiz eseri bulamadılar. Bu 49 insanın hepsi 10.000 küsur yıl önce Bering Boğazı'ndan Kuzey Amerika'ya göç eden göçmenlerin soyundandı. Kulawiz halkı mamutlar, dev bizonlar, korkunç kurtlar ve dev kaplumbağalarla dolu otlaklarda yaşadılar. Kolombiya mamutları 14 metre uzunluğa sahipti. 8 ile 10 ton ağırlıkları vardı ve günde 700 kilodan fazla bitki yiyorlardı. New Mexico'daki çok sayıdaki devasa kemikler Kulawiz halkının büyük hayvanları avladığına dair bir işareti. Çünkü keşfedilen kemiklerde fırlatmayla yapılan darbe izleri vardı.
Onlar kıyı şeridi boyunca yayılmışlardı. Kemik ve fil dişinden yaptıkları el aletleri vardı. Clovis insanlarına ne olmuştu? Yayılıp dağılmışlardı. Ama peki ya sonra? Gizemli bir şekilde yok oldukları biliniyordu. Ancak asıl sebep hiçbir zaman bilinemedi. Clovis halkı yaklaşık 9000 yıl önce kıtadan yok oldu. Yerine farklı genetik soylara sahip olan insanlar yerleşti. Bunun sebebinin büyük ölçekli nüfus değişimi olduğu düşünülüyor. Son buzul çağının sonlarında keskin bir değişime uğrayan iklim, Clovis halkının bağımlı olduğu hayvanların soyunu kurutmuştu. Yok olmaları kaçınılmazdı. Habitatları yok olan hayvanların sayıları gittikçe azaldı ve bu da muhtemelen Clovis halkının sonunu getirdi. En mantıklı senaryo bu. Clovis kültürü Kızılderili yaşamını da çok kısa sürede geri dönüşü olmayan keskin bir biçimde değiştirdi. Kızılderililer artık daha iyi mızrak ve ok uçlarına sahipti. Etladal ismindeki bu silahları Clovis halkına özgü uçlarla birleştirdiler ve bu sayede hayvanların etlerini daha kolay kesebildiler. Ancak antik eşyalar üzerinde yapılan radyokarbon tarihleme yöntemiyle DNA kalıntıları üzerinde yapılan analizler Clovis halkından önce Amerika'ya ulaşan başka insanların olabileceğini gösteriyordu. Yaklaşık 15.000 yıl önce, yani Clovislerden de önce Sibirya'dan Amerika'ya göç etmiş insanlar olabileceğini söylemiştik. Onlar belki de Amerika'ya ayak basan ilk insanlardı. Daha sonra iki ufak grup daha onlara eşlik etti. Çünkü Şili'deki Monteverdi bölgesindeki kalıntılar da 14.600 yıl öncesine işaret ediyordu. Binlerce yıl önceki ayak izlerimizi takip etmek çok zor. Şu anki gelişmişlik seviyemiz bile o dönemleri bilmemize şans tanımıyor. Yine de geçmişimizi en doğru şekilde öğrenmek için uğraşıyoruz. Bu yol bizi sonuca götürmese bile yürümek güzel. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.